Bir günde Prag gezilir mi? Gezilir. Ama siz tatil planınızı en az 2-3 gün için yapın. Avrupa'nın en güzel şehri Prag kısa bir introdan sonra sizlerle. Bir günde şehir gezme turunda bugün Prag, Çekya'dayız. Yani evimdeyim. Paris'i, Budapeşte'yi, Roma'yı gezdim. Prag'ı gezmede biraz geç kaldım evet. Ama bütün bilgilerimi toplamak için videoyu biraz geciktirdim. İster bir günde olsun, ister 2-3 günde olsun Prag'ı en güzel şekilde gezmeniz için bu video sizlere yardımcı olacak. Şu anda Prag Ulusal Müzesi'nin merdivenlerinin önündeyim. Tarihe birçok kez tanıklık yapmış Wenceslav Meydanı'nın önünde bulunuyorum. 1968 yılında Prag Baharı'nın liberalleşmenin başlangıcını bir tehdit olarak gören Sovyetler Birliği Prag'ı işgal etti. Ve bu Sovyet işgalini protesto etmek isteyen Jan Pala 1969 yılında kendini bu meydanda, bu müzenin önünde ateşe verdi. Jan Pala adına yapılmış bir anıt hemen bu müzenin karşısında bulunuyor. Merdivenlerden aşağı ineceğim, anıtı görüntüleyeceğiz ve yavaştan Wenceslav Meydanı'nda yürümeye başlayacağız. Üniversite öğrencisi Jan Pala için yapılmış anıt burada müzenin önünde bulunuyor. Müzenin karşısında hemen meydanın başlangıcında Wenceslav'ın heykeli bulunuyor. Prag Ulusal Müzesi biraz ihmal ediliyor çünkü gezilecek her yer bu meydandan aşağıda bulunmakta. Eski meydan, köprü, kale hepsi şehrin bu tarafında bulunduğu için ulusal müze biraz göz ardı ediliyor. Ama eğer müze severlerdenseniz gezmenizi tavsiye ederim. Biz şimdi aşağı doğru yürüyeceğiz. Wenceslav Meydanı yani Çekçesi Václavská náměstí her iki tarafında otellerin, restoranların, alışveriş mağazalarının bulunduğu bir sokak. Güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Ara sokaklara girdiğinizde değişik restoranlar bulabilirsiniz. Meydanın tam ortasına geldiğimizde Kafe Tramvay isimli bir kafeterya bulunuyor. Daha açılmamış. Erken olduğu için daha saat 9.30. Meydandayken hemen size ilk tavsiyemi vermek istiyorum. Eğer buralarda geziyorum ve Çek yemeği yemek istiyorum derseniz size bir Çek restoranı tavsiye edeceğim şimdi. Tramvayların geçtiği noktadan Vodičkova Caddesi'nde sola doğru yönleniyorsunuz ve orada bir pasaj bulunuyor. İçinde Tesla yazısı bulunan bir pasaj. Şimdi sizle birlikte yavaşça oraya gideceğiz ve size tek tek o restoranı nasıl bulacağınızı göstereceğim. Buradan böyle ilerliyoruz. Pasajın içine giriyoruz. Tesla yazısını görüyorsunuz orada. Pasajdan sonra bu gördüğünüz küçük kapıdan içeri girerek alt kata iniyorsunuz. Alt kata da indikten sonra burada restoranın kapısı bulunuyor. Tavsiye ediyorum. Çok uygun fiyata Çek yemekleri bulabilirsiniz. Şimdi Wenceslav Caddesi'nin tamamen yürümüş, sonuna gelmiş bulunuyorum. Arkada bulunan dar caddeden Eskişehir Meydanı'na ve astronomik saate çıkabilirsiniz. Ben bu caddenin yarısına kadar gideceğim. Orada size göstermek istediğim birkaç bölge var. Ve sonradan geri dönüp bu arkada bulunan caddeden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na çıkacağım. Cumhuriyet Meydanı'ndan tekrar Eskişehir Meydanı'na doğru yürüyeceğim. Bu caddeden yürüme sebebim size öncelikle
Bu mekanı göstermek isteyişim, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan bir tatlı çeşidi Tridenlik adında. Bir turist yiyeceği ve çok şekerli. Tavsiye ederim. Herkes bu yiyecek alıp fotoğraf çektirmek istiyor ve sonrasında atıyor. Aslında tadı güzel. Geçen hafta Prag'daydım. Ben de tadına baktım, yedim. İçeride çalışan bayanlar yöresel kıyafetler giyinmiş bir şekilde. Tridenlik'in en iyisi Prag'da, burada bu mekanda yapılıyor diyebilirim. Yürümeye devam edelim. Dar caddeden devam ettikten sonra hemen başka bir meydana çıkacaksınız. Hediyelik eşyalar, meyveler, yiyecek şeyler bulabilirsiniz. Bizim ülkemizdeki pazarlar gibi. Uygun fiyata meyveler, yiyecekler ya da hediyelik eşyalar bulabilirsiniz. Güzel, minik bir cadde. Burayı gördükten sonra da geriye dönerek Venceslas Meydanı'na geri çıkacağım. Cumhuriyet Meydanı'na giden bu yolda eğlenceli. Yine iki tarafta farklı mağazalar bulabilirsiniz. Yol üstünde yine böyle caddelerde satılan yiyeceklerden alabilirsiniz. Yani caddede yürürken etrafa bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü neredeyse her binanın bir pasajı var. İçeri doğru girip büyük bir alana çıkıyorsunuz. Pasajın içine giriyorsunuz ve farklı mağazaları keşfediyorsunuz. Yani bu nedenle sadece düz yürüyüp geçmeyin. Etraftaki pasajların içine de girin. Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürümemiz sebebi burada Prajna Tower yani Powder Tower adında kulenin bulunması. Bu kule eski şehirle yeni şehri birbirine bağlayan bir geçit, bir kapı olarak tasarlanmış. Yanında ise hemen konserlerin, operaların yapıldığı bir binada bulunmakta. Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürümeye devam ediyorum. Eğer lüks bir restoran deneyimi de yaşamak isterseniz hemen opera ve konser binasının içinde bulunan Fransız restoranını deneyebilirsiniz. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'nın tam ortasındayım. Arkamdan tramvay geçiyor ama onun ardında bir bina görüyorsunuz. Palladium alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi içinde envai çeşit mağazalar var ve en üst katında da tabii ki yemek bulabileceğiniz bir kafeteryası var. Eğer bu yoldan devam ederseniz 1 kilometre içinde sağda Anatolia Market diye bir Türk marketi karşınıza çıkacak. Oradan alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Daha devam ederseniz 1 kilometre içinde Queen Restoran diye bir Türk lokantasına geleceksiniz. Orada da güzel lahmacun ya da Türk yemekleri yiyebilirsiniz. Çek yemekleri ya hazır yemek yemek istemiyorum derseniz Türk lokantasına gidebilirsiniz. Bu binayı tanıdınız mı bilmiyorum. Netflix'te yeni çekilmiş ya da yeni yayınlanmış Gray Man isminde filmde bu bina yerle bir olmuştu. Devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na gelmemin ikinci sebebi ise aralardan, dar sokaklardan yürüyerek eski meydana yani Saat Kulesi'ne çıkmayı planlıyorum. Cumhuriyet Meydanı'ndan sonra dar caddelerden getirmemiz sebebi bu harika görüntüyü elde etmek. Burası Prag'ın en eski meydanı. Old Square diye geçiyor zaten İngilizcesi de. Stare Mesto diye de Çekçesi. Her yıl milyonlarca turist bu meydanı görmek için geliyor. Kulenin altında Prag'ın simgesi astronomik saati göreceğiz. İlerleyelim. Prag'ın eski meydanı gerçekten büyüleyici.
Her bir köşeye baktığınızda sizi saatlerce izlemenizin neden olacak yapıtlar bulunuyor. Bu yoldan da Cumhuriyet Meydanı'ndan gelebilirdik. Orada da birçok mağaza bulunuyor. Ama ben buradan dar sokakları seçtim. Prag'ın yine en ünlü kiliselerinden, katedrallerinden biri. Birazdan içine de gireceğiz. Ama şurada size bir şey göstermek istiyorum. Birçok kişi atlıyor. Burada bir yazı var. Bu yazıda Einstein'ın Prag'a geldiğinde burada, bu evde, bu binada kaldığını yazıyor. Yine eski meydanda Einstein'ın kaldığı evi burada görebilirsiniz. Eski meydanda bulunan en büyük kilisenin içi. ...14. yüzyılda yapılmış... ...barok stiliyle inşa edilmiş... Tin Kilisesi... ...Prag eski meydanda... ...dışı ayrı güzel, içi ayrı güzel... Hala eski meydandayım. Astronomik saatin yanındayım. Şanslı bir zamana denk geldim. Saat 11. Her saat başı bu saatte, astronomik saatte bir hareketlilik oluyor. Ve bu hareketlilikte içeriden çıkan kuklalar birkaç figür sergiliyor ve içeri geri giriyor. Ve dünyadan gelen her türlü turist, kalabalık sadece bunun için burada saatlerce ya da dakikalarca saatin önünde bekliyor. Yeah, just ringing the bell. Aslında bütün etkinlik bundan ibaret. Şimdi buradaki bütün kalabalık dağılacak. Astronomik saat yapan mimar Prag'ın o zamanın kralı tarafından ya da bilmiyorum yani hükümdarı tarafından buna benzer bir saat daha yapılmasın diye mimar kör edilmiş. Ve mimar buna karşı da saatin en önemli parçasını alıp şehirden kaçmış. Ve o zamandır saat çalışmıyor. Aslında burada gördüğünüz yine Prag'da bulunan gerçek saatin bir replikası. Çünkü gerçek saat zamanla zarar gördüğü düşünüldüğü için buraya da bir replikası konulmuş durumda. Buraya bir başka bilgi daha sıkıştırmak istiyorum. Astronomik saate benzer bir başka saatte Güney Kore'de Seul'de bulunuyor. Eğer Google'a yazarsanız astronomik saatin aynısının bir başka replikası Seul'de bulunduğunu göreceksiniz. Astronomik saatin kulesine de çıkılabiliyor. İsterseniz saatin yanından biletleri alıp yukarı çıkabilirsiniz. Şimdi elimizde iki seçenek var. Bu yoldan devam edersek ara caddelerden Charles Bridge'e çıkmış oluruz. Eğer sağa devam edersek Yahudi Mahallesi'ne ise bu yoldan devam ederek çıkabiliriz. Bu nedenle ben bu yoldan devam edeceğim. Tekrar geri dönüp Charles Bridge için ara caddelere gireceğim. Yahudi Mahallesi ise 2. Dünya Savaşı'ndan korunmuş sinagogların bulunduğu, Yahudi mezarlığının bulunduğu bir kesim. Orayı da gördükten sonra tekrar eski bu meydana çıkıp Charles Bridge'e doğru yürümeye devam edeceğiz. Paris Caddesi'nin ortasındayım. Eski meydandan Yahudi Mahallesi'ne doğru yürürken Paris Caddesi'ni gezebilirsiniz.
Yine etrafta lüks markaların mağazaları bulunuyor. Yahudi Mahallesi'ndeki sinagoglardan ilki. Yahudi Mahallesi'nde 6 tane sinagog bulunuyor. Bu Masal Sinagogu. Bakalım içine girelim. Tam sinagogun içine girerken durdurdular. Biletle giriliyormuş sinagoglara. Her sinagog için ayrı bilet almamız gerekiyor ya da bütün sinagogları gezebileceğimiz 500 kronluk bir bilet mevcutmuş. Ama ben almadım. Tam karşımızda da Yahudi mezarlığı bulunuyor. Bu Yahudi mezarlığı da tabii biletle girildiği için şu anda göremiyoruz. Diğer sinagogları görelim. En azından dışından çekmiş oluruz. Bir başka sinagog kümesinin önündeyim. Eski yeni sinagog ismiyle geçiyormuş. Burada Beit Simha Sinagogu. Arkada yüksek sinagog, high sinagog diye geçen bu sinagog üçlemesinin ortasındayım. Hiç içlerine girmeyle uğraşmayacağım. Ama eski meydanda dönerken de size enteresan bir hikaye anlatacağım. Hitler savaşın bitmesinden sonra Prag'a yerleşerek bu Yahudi mahallesini korumak ve Yahudi mahallesini koruyarak bir müzeye çevirmek istediği rivayet ediliyor. Bu tükenmiş ırkın bir müzesi olarak burada Yahudi mahallesini kullanmak istediği rivayet ediliyor, söyleniyor. Ama tabii tarih Hitler'e bunu yapmasına izin vermedi. Şimdi Yahudi mahallesinden eski meydana doğru geri döndüm. Eski meydandan devam ederek ara sokaklardan Charles Bris'e çıkacağız. Charles Köprüsü'ne çıktıktan sonra videolara devam edeceğim. Eski meydanla Charles Köprüsü arasında kalan bu cadde belki Prag'ın en yoğun caddelerinden biri. Etrafta yine mağazalar var, restoranlar var, kafeteryalar var. Aslında daha kalabalık olmadığını bile söyleyebilirim. Çünkü bugün hafta içi, erken saatler. Şimdi bu yoldan Charles Köprüsü'ne doğru yürürken bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Yandaki binada, burada. Bu binada çok önemli birkaç müze bulunuyor ya da birkaç eser bulunuyor. Bunlardan birincisi Barok Kütüphanesi. Yukarıda resimde gördüğünüz gibi inanılmaz bir kütüphane. Şöyle yazıyor, Clementium diye geçiyor. Şimdi bu Clementium bölgesinde şurada gördüğünüz gibi bir astronomik kule mevcut. Üstünde atlasın olduğu. Buraya gidebiliyorsunuz. İkincisi aynalı bir şapel var. Bunu görebiliyorsunuz. Ve üçüncüsü dediğim gibi Instagram resimlerinde ya da Google'da hayran kalabileceğiniz bir barok kütüphane. Ama o kütüphaneye gittiğinizde belki hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Birincisi içeri sokmuyorlar. İkincisi fotoğraf çektirmiyorlar. Üçüncüsü çok hızlı bir grup şeklinde girdiğiniz için çok hızlı bir şekilde görüp geçiyorsunuz. Şimdi Charles Köprüsü yolunda yürüyorum ama bir noktaya da dikkat çekmem gerekir ki haritada gördüğünüz gibi zaten her geçtiğim yerde haritada işaretlemeye çalışıyorum. Bu arkada kalan bölge yine eski şehir olarak geçiyor ve çok fazla dar caddelere, kafelere, belki restoranlara yine bu hani kalabalığın bulunduğu ana caddeden ayrılıp o dar caddelere girerek daha güzel restoranlar, kafeteryalar bulabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Yine vaktiniz olduğu zaman her caddeyi tek tek gezmeyi deneyin. Şimdi benim çektiğim videoları burada görebilirsiniz. Caddeler gerçekten büyüleyici ve bazen lokal kafeteryalara, lokal restoranlara denk gelebilirsiniz. Yani yine biraz daha kaliteli, daha uygun fiyatlara yemek yiyebilirsiniz oradan. Yoldan devam edince karşıma Charles Köprüsü'nün ilk kapısı, geçidi bulunuyor. Görüyorsunuz kule şeklinde. Karşıya geçeceğiz. Eski meydanın, eski şehrin bulunduğu
yeri bitirdik sayılır. Şimdi görüyorsunuz kaleye doğru gideceğiz. Yolda yine size tavsiyelerime, göstermek istediğim yerlerle devam edeceğiz. Charles Köprüsü'nün üstünde din adamlarının, azizlerin heykelleri bulunuyor. Bazıları orijinal, bazıları replikalar, alınmış, taşınmış. Charles Köprüsü, Çek Cumhuriyeti'nin en uzun nehri olan Vltava Nehri'nin üzerinde bulunuyor. Burada İsa figüre edilmiş köprünün üzerinde. Tabi zaman zaman bu heykeller alınıp restore ediliyor. Burada gördüğünüz gibi yandaki heykel kararmış. Sağdaki heykel daha aydınlık, daha temiz. Bu eskiden kalan taşlar sürekli bir kararma eğiliminde biliyorsunuz. Köprünün üzerinde sanatçılar bulunuyor. İsterseniz 20 dakika içinde karikatürünüzü ya da yarım saat içinde güzel resimlerinizi, yani karikatür olarak değil de güzel portre resimlerinizi yaptırabilirsiniz. Hediyelik eşyalar satılıyor. Anda gördüğünüz gibi bir tane heykel restore ediliyor. Bu hale getirilebilmek için. Şimdi burada gördüğünüz gibi yanda bir tane, sağda bir tane köprü var. Charles Köprüsü var. Ve sol tarafa baktığımızda yine birkaç köprü daha göze çarpıyor. Bunların hepsini bir arada fotoğraflayabileceğiniz tek yer şu karşıda gördüğünüz tepe. O parka gittiğinizde nehri, şehri ve köprülerin hepsini fotoğrafını çekebilirsiniz. Bu da size söyleyeceğim bir başka tavsiyem. Size bir başka hikaye daha anlatmak istiyorum. Rivayete göre dönemin kralı Charles, 4. Charles ve bu köprüye de ismini veren kral 1357 yılında bu köprünün yapımına 9 Temmuz saat 5:31'de ilk tuğlanın atılmasını emretmiş. Ya da ilk harcın, ilk temelin atılmasını emretmiş. Sayılara dikkat ederseniz 1357, 9 Temmuz saat 5:31'de. Galiba dönemin kralı olan 4. Charles sayılarla biraz takıntılı ki böyle bir oyun yapmak istemiş. Tabii bu da bir rivayet. Belki de gerçektir. Her ülkede olduğu gibi Prag'da da, yani her şehirde olduğu gibi Prag'da da tekrar gelebilmek, tekrar ziyaret edebilmek için onun altında bulunan o iki objeye, köpekle galiba insan objesine dokunuyorlar. İşte Prag'a tekrar gelebilme dilekleriyle ilgili. Gördüğünüz gibi Charles Köprüsü her an, her saat, her dakika kalabalık. Güzel bir fotoğraf çekmenin neredeyse imkanı yok. Ama şimdi sorabilirsiniz, bu köprü hiç mi boş kalmıyor? Evet, eğer Charles Köprüsü'nde güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız erken gelmeniz gerekiyor. Peki ne kadar erken? Yaz ayında Çek Cumhuriyeti'nde güneş erken doğduğu için saat 6 ya da 7 gibi gelmeniz gerekiyor. Eğer bu saatlerde gelirseniz hem güneş güzel bir konumda olacak hem de şu şekilde fotoğraflar çekebileceksiniz. Yine köprüden çıkarken bir tabii ki kule ve kapı sizi karşılıyor. Ardında görüyorsunuz bir bazilika, bir kilise, bir Mikulaj bazilikalısı bulunuyor. Buradan devam ederseniz kaleye çıkabilirsiniz. Ama benim tavsiyem buradan sağa dönerek Kafka Müzesi'ne doğru yürümeniz. Şimdi haritada gördüğünüz gibi.
Evet, sorabilirsiniz bu insanlar orada neyin fotoğrafını çekiyor ya da orada neyi bekliyor. Burası Prag'ın en dar caddesinin olduğu yer. Sadece 50 santimetre genişliğinde bir cadde. İçeri girebilmek için görüyorsunuz şu anda yeşil yanıyor. Buradan aşağı yürüyebiliyorsunuz. Diğer tarafta kırmızı yanıyor. Yani iki kişi bile aynı anda geçemediği bir cadde. Prag'ın en dar caddesi. Deneyelim. Yeşil yanıyorken biz de gidelim. Kırmızı yandı. Yolda Kafka Müzesi'ni de görebiliyorsunuz. Burada içeride Franz Kafka Müzesi var. Bu iki heykel. Bu havuza işerlerdi ama şu anda büyük ihtimal su kıtlığından dolayı bunlar da işemeyi kesmiş olsa gerek. Kaleye çıkan merdivenin bulunduğu yere doğru yürüyüşüme devam ediyorum ama şimdi önemli bir noktaya atlamamanızı istiyorum. Burada Malostranska Yeşil A metrosunun bulunduğu yerin tam yanında gizli bir bahçe bulunuyor. Yavaşça oraya gidelim. Yani senelerdir bu kapı benim bile dikkatimi çekmemişti. Buradan içeri girdiğimizde bu görüntü bizi karşılıyor. Havuzun içindeki balıklar inanılmaz derecede büyük ve rengarenk. Belki 10 sene geçti. İlk defa bu yaz girdim bu bahçeye. Bahçeyi yavaş yavaş gezmeye devam edelim. Ben size bahçeyi göstereceğim. Parktan çıktıktan sonra yürüyerek bu noktaya geldim. Haritada görüyorsunuz. Kaleye çıkan merdivenlerin ilk basamağı. Bu basamaklardan kaleye kolaylıkla çıkabiliriz. Bu merdivenlerden kaleye çıkma sebebim, hemen kaleye ulaştığınızda sol tarafta bu seyir terasına ulaşacaksınız. Şehri en üst noktalardan gören yerlerden biri. Burada güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Şehri çekebilirsiniz. Şurada gördüğünüz kule dünyanın ikinci en çirkin kulesi. En çirkin yapısı. Birincisi neydi biliyorsunuz? Kahramanmaraş'ta bulunan bir bina. O yıkıldı ve bu kule şu anda dünyanın en çirkin birinci yapısı konumuna geldi. Bu kuleyi Praglılar hiç sevmiyor. Üstünde emekleyen bebekler bulunuyor. Öyle bir dipnot. Devam edelim. Kaleye girelim. Kale kapısı İnşaat halinde. Devam edelim. Yukarı doğru, kaleye doğru yürümeye devam ediyoruz.
Gerçi kalenin içindeyiz ama hala meydanına doğru yürümeye devam ediyoruz. Şimdi ilerleyince kalenin içindeki meydana ve kiliseye, basilikaya geliyoruz. Ama burada unutulan bir nokta daha var. Buradan sağa döndüğümüzde, şurada görüyorsunuz, altın yol adı verilen bir yere çıkıyorsunuz. Buraya altın yol, yani altın caddeye çıkıyorsunuz. Peki burada ne var? Burada dar bir cadde içinde Kafka'nın gerçekten yaşadığı ev var. Askerlerin zırhlarının, silahlarının sunulduğu müzeler var. Daracık sokaklardan, daracık böyle evin içinden geçiyorsunuz. Buraya giriş çok zaman önce 270 krondu. Şu anda ne kadar hatırlamıyorum. Bakabilirim. Burada yazıyor. Şuradan bakalım ne kadarmış. Giriş 250 kron. 270 krona girdiğimi hatırlıyorum. Evet. Biz geri dönelim yolumuza. Kale meydanına çıkmak için yürüyüşe devam ediyorum. Ve Prag Kalesi'nin içinde bulunan Aziz Vitus Katedrali'ne varmış bulunuyoruz. Etraftaki binalar, kalenin bulunduğu müzeler ya da belediyenin, devletin kullandığı, hala şu anda mevcut kullandığı hükümet binaları. Tabii ki en önemli eserlerden biri Aziz Vitus Katedrali. Kalenin tam içinde bulunuyor. Şu anda kalenin tam kalbindeyim. Kilisenin de bulunduğu meydanın ortasındayım. Bazı kaynaklar Prag Kalesi'ne dünyanın en büyük kalesi olduğunu söylüyor. Bazı kaynaklarda ise dünyanın en büyük kalesinin Polonya'da olduğu, Prag Kalesi'nin büyüklüğü ikinci ya da üçüncü en büyük kalesi olabileceği söyleniyor. Yine de bence dünyanın en güzel yerlerinden biri. Gördüğünüz gibi devlet binaları, müzeler hepsi kalenin etrafında, kilisenin etrafında, bu meydanda. Bütün kompleksi gezmek galiba yanlış hatırlamıyorsam 500 krondu. Kiliseye girmek de ücretli. Şimdi linç yiyeceğim ama evet, kiliseye girmeyeceğim. Siz buraya geldiğinizde, tabii ki vaktiniz olduğunda, bunların hepsini gezmek için şurada karşıdan, burada postaneymiş, orası da değil, burada bir yerden bilet alınabiliyordu. Biletinizi alarak bu bütün kompleksi gezmeyi unutmayın. Kalenin arka bahçesi olduğunu söylüyordum ama büyük ihtimal bura kalenin girişi. Her saat başı belki günde 2-3 kere burada bir nöbet değişimi yapılıyor. Büyük ihtimal o nöbet değişim seremonisine denk gelemeyebilirim şu anda. Neyse, giriş ya da çıkış buradan, kaleden çıkışımızı yapacağız. Nereye gideceğiz? Bakın şu ileride gördüğünüz Prag'ın Eyfel Kulesi olan Petrin Tepesi'ne gidiyoruz. Uzun bir yol bizi bekliyor. Meydanın hemen solunda kaleye bir başka çıkış yapılabilecek merdivenler bulunuyor. Aslında bu merdivenler daha ünlüydü yanlış hatırlamıyorsam. Biz yukarıdan geldik. Burada da merdivenler mevcut. Buradan da çıkılabilir ya da aşağı inilebilir. Görüyorsunuz Prag. Karşıya Petrin'e gideceğiz. Şuradan aralardan, ormanın içinden bir yol olsa gerek diye düşünüyorum. Büyük ihtimal oraya gidişimiz bir 20 dakikayı bulur. Kaleden inişimi gerçekleştiriyorum. Ara caddelerden parkın içine gireceğim. Parkın içinden tekrar Petrin Tepesi'ne tırmanacağım. Haritam 20 dakikalık yürüyüş gösteriyor. Oraya gelince videolara devam edeceğini söyledim. Görüyor musunuz? Aslında ben bile şu caddelerden gezmedim, biliyor musunuz? Buraya gelirseniz şu caddeleri de benim için gezin. Prag Kalesi'ne çıkmanın bir başka yolu
caddeden gelebilirsiniz. Charles Köprüsü'nden geçtikten sonra devam ederseniz Mikuláš Kilisesi'nden şurada yani tepesini gördüğümüz Mikuláš Kilisesi'nin arkasına geçerseniz bu yokuşta, bu caddeden buradan yukarı kaleye varabilirsiniz. Biz şimdi şuradan Petrin'e doğru gideceğiz. Yokuşu çıktım, sola döndüm. Bahçenin içine girdim. Önümde güzel bir şehir manzarası var. Çok güzel bir yer. Gelmeye değer bir bahçenin içindesiniz. Meyveler var. Görüyor musunuz? Üzümler var. Büyük ihtimal tatları güzel olabilir. Bir tane deneyeceğim. Şekerli. Çok güzel. Bir tane de siyah mı denesem? Bir tane de siyah deneyeyim. Aynı sayılır. Şimdi şuradan boylu boyunca bahçeyi geçip Petrin Kulesi'ne çıkacağım. Umarım açıktır. Hiç bir bilgi okumadan geldim. Açık mı kapalı mı bilmiyorum. Elma ağaçları var. Karşıda. Bu ne ağacı tam bilmiyorum. Meyvesi var ama o da başka bir elma ağacı gibi duruyor. Çok güzel bir yer. Yavaş yavaş kendinizi yormadan bu bahçeyi geçebilirsiniz. Biraz önce şehrin içinde, turist kaosunun içindeydim. Sadece bir cadde yön değiştirdim. Kafa dinleyecek bir bahçenin içindeyim. Çok güzel bir yer. Gün içindeyken Prag'ın kaotik kalabalığından bir nebze kaçabilmek için gelinebilir. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Üzümlerin tadına baktım. Üzümler gerçekten çok güzeldi. Büyük ihtimal şarap için yetiştiriliyor ama tatları bir harikaydı. Şekerli şekerli, büyük büyük. Evet, bahçe bitti. Merdivenler başladı. Büyük ihtimal tepenin üstüne gelene kadar bu merdivenleri çıkmam gerekecek. 9.997, 9.998, 9.999, 10.000. Vallahi bu merdivenleri bu kadar olacağını düşünmemiştim. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 300-350 tane saydım. Merdivenler kolay değil. Buraya çıkarken. Belki de buraya gelmek için en iyi yol bu değil. Neyse. Biliyorum diğer taraftan teleferikle gelinebiliyor ama böyle bir şey denemek istedim. Ve yukarı çıkışta galiba asansör yok. Belki herkes yok, çıkanlar da var. Siz en iyisi buraya teleferikle gelin. Teleferiğin lokasyonunu burada yukarıda map'te vereceğim. Buraya merdivenle çıkıp bir de burayı çıkmak pek mantıklı durmuyor. En iyisi buraya teleferikle gelip teleferikle dönmek. Neyse devam edelim. Çıkalım yukarı. Evet. Kuleye çıkmak için 150 kron giriş ücreti. Bu merdivenle çıkarsanız. Eğer asansörle çıkmak istiyorsanız artı bir 150 kron daha ödemeniz gerekiyor. Oh, ben sadece 150 kron ödedim. Merdivenle çıkacağım. Yukarıda görüşürüz. Çık bitmedi. Ama zor, çıkmaya değer. Hah, geldik. Gürültü başladı.
vitrin tepesinde bulunan Eiffel Kulesi'ne çıkıp indim. Gerçekten çıkmaya değermiş. Yukarıdan harika fotoğraflar, videolar çektim. Yürüyerek geldim ama benim size tavsiyem buraya finikülerle çıkmanız ve finikülerle inmeniz. Belki yürüyerek inebilirsiniz ama ben yürüyerek geldim. Şimdi yürüyerek ineceğim. Parkın içine girerek aşağıya doğru inişe devam edeceğim. Peçin tepesinden inerken neredeyse unutuyordum. Yönümü biraz sola çevirdim. Charles Bridge'e doğru. Görüyorsunuz ileride. Şurada bir Amerikan bayrağı dalgalanıyor bu ara. Allah Allah, konsolosluk mu ki? Burada değildi. Neyse. Charles Bridge'in yanında John Lennon duvarı bulunuyor. Onun anısına yapılmış. Her sene onun şarkıları, sözleri yazılır duvara ve tekrar boyanır. Her gelen istediğini yazıp çizebiliyor. Grafiti duvarı bir nebze. Onun için biraz sola çevirdim yönümü. Şimdi John Lennon duvarına doğru gideceğim. Oradan sonra şurada gördüğünüz Ulusal Prag Tiyatrosu'nun yanına gideceğim. Turistlerin içine girdim. Görüyorsunuz. John Lennon duvarı. Ağaçların altı zaten kalabalık. Bunu bize söylüyor. Buradaki grafitiler, resimler sürekli değişiyor. Bir ay, öbür ayı tutmuyor. Bakalım bugün neler var. Ama siz harika Instagram fotoğrafları çekmek için hazır olun. Evet. Kamba Parkı'nı boydan boya geçtikten sonra bir diğer köprünün olduğu yere geliyoruz. Bu köprüden karşıya geçeceğim ve orada videolara devam edeceğim. Şimdi buradayken dikkatimi çekti. 22 numaralı tramvayı görüyorsunuz. Bu 22 numaralı tramvay Prag'ın turist tramvayı. Yani bu tramvaya binerek görmeniz gereken, neredeyse gitmeniz gereken en önemli yerleri geçip gördüğünüz söyleniyor. Ama deneyebilirsiniz bir ucundan diğer ucuna gitmeyi. Zaten Prag'da bir bilet, 1,5 saatlik bir bilet 40 kron. 40 krona bir ucundan diğer ucuna gidebilirsiniz. Bu sizin yarım saatinize ya da bir saatinize mal olur. Bu şekilde de Prag'ı hızlı bir şekilde tramvayda görmüş olursunuz. Görmeniz gereken, geçmeniz gereken tarihi eserlerin çoğunun yanından da geçmiş olursunuz. Böyle de tavsiye etmeden geçmeyelim. Şimdi köprüden tekrar karşıya geçtiğimizde Ulusal Prag Tiyatrosu'nu görüyorsunuz. İçi muazzam. Size tavsiyem bir akşam en azından bir opera, bale, bir tiyatro gösterisine bilet almanız. En yukarıdan ya da en yakından, tabii bu fiyatlarına göre değişiyor. İçerisini görmeniz için bir gösteriye katılmanız buna kesinlikle değer. İçerisinin resimlerini hemen burada size gösteriyorum. Ama siz de bir gece Prag'da opera dinlemeden gitmeyin. Hemen karşıya baktığımızda Kavarna Slavia yazıyor. Yani Cafe Slavia. Bu Cafe Slavia bizim için önemli. Neden? Nazım Hikmet Prag'da kaldığı süre boyunca bu kafeteryaya gelmiş ve Prag ile ilgili şiirlerini bu kafede yazdığı söyleniyor. Bunun anısına bu kafede Nazım Hikmet'in de bir fotoğrafı bulunduğu söyleniyor. İçeri girmek istemiyorum. Fotoğrafı hemen burada videoda vereceğim. Bir günlük geziyi neredeyse tamamlamak üzereyiz. Ulusal Prag Tiyatrosu'nun önündeyim hala. Haritada görüyorsunuz. 22 numaralı tramvay yine geçiyor. Sürekli geçiyor. Gözünüzden kaçması imkansız. Şimdi nehir kenarından yürümeye devam ediyorum. Haritada gösterdiğim şekilde Dancing House'a, yani dans eden eve varacağım.
ve dancing house yani dans eden evin yanındayım. Neden dans eden ev deniyor? Bunun bir hikayesi var. 1930'lu yıllarda Hollywood'un ünlü çifti Fred ve Ginger Roger'ın dans eden figürüne benzediği, andırdığı için bu ismi vermişler onlara ithafen. Prag'ın yine ünlü ikonlarından biri ve buraya gelerek bugün Prag'ı bir günde nasıl gezeriz videosunun da sonuna gelmiş olduk. Haritada görüyorsunuz müzeden başladık. Birçok önemli yeri gezdim. Prag'ı bir gün içinde tamamladım. 9:30 gibi başladım gezmeye. Şu anda saat 4. Dancing House'un yanına geldim ve gezimi tamamlamış oldum. Prag'da bir günde gezmiş ve bitirmiş olduk. Ama dediğim gibi başta siz Prag'ı bir günde gezmeyin. Bu gösterdiğim yerleri ve daha fazlasını 2-3 gün gezerek tadını çıkartın. Bu yoldan devam ettiğimizde ise yok artık. Nehrin kenarından devam ederseniz Visegrad tepesine, Visegrad bölgesine geleceksiniz. Orada da kale, bazilika, gizli geçitler, müzeler bulacaksınız. Orası da çok önemli. Ben bugün orayı gezmeyeceğim. Biraz daha yolumu uzatacağını düşündüğüm için fotoğrafları şu anda görüyorsunuz. Siz orayı da gitmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz büyük bir sabır gösterdiniz. Bir günde şehir gezme videolarımızdan 4.'sü olan Prag bu şekilde tamamlamış olduk. Dediğim gibi bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.